Asıl benim dışımdaki bütün sınıfın disiplinlik olduğunu anlatıyorum. Şimdi böyle deyince sanki benim yüzümden herkes disiplinlik olmuş gibi duruyor ama hayır. Burada başrol ben değilim. Ben okula gitmiyorum ve ben okula gitmediğim zaman olay çıkıyor. Neyse. Bu arada yandan bir makyaj yapacağız çünkü işe gideceğim. Böyle sade bir şey olsun istiyorum. Makyaj yaparken bir yandan bunu konuşalım istedim. Neyse çok komik. Hadi bir yerden başlayalım da anlatalım o zaman. Siz de gülün ben de güleyim. Şimdi ilk önce konunun şeyine gidelim. Ne zaman oldu bu olay? Ben lisedeyken 10. sınıfta falan oldu. Ben o gün okula gitmedim, tamam mı? Çünkü böyle hasta mıydım bir şeydi. Ben okula gitmediğim zaman da zaten her şey ya biri gelir ya konuşmacı gelir ya konser olur ya bir şey oluyor. İlla ki bir şey oluyor. Anlamadım ben de neden böyle ama neyse. Ben çok rahat bir şekilde kalktım uyandım işte evdeyim rahatım falan. Okuldaki olaylar arkadaşlarımdan dinlediğime göre ve konunun muhatabından da dinledim. Bu arada bu olay hani arkadaşlarımın, sınıf arkadaşlarımın yaptığı bir şeyden kaynaklanmıyor. Üstlerine resmen iftira atılıyor. Neden bu kadar eminim? Çünkü konunun muhatabı iftiranın sahibiyle de konuştum ve gerçekten kabul etti yani yaptığı şeyi. Şöyle ki bizim okula ben gelmediğim gün bizim sınıfa hatta yeni bir kız geliyor. Biz kız lisesindeydik bu arada o zamanlar. İşte bu yeni gelen kız böyle tesettürlü biri. Normalde işte okul forması, pantolon falan. Bu kız böyle uzun siyah bir etek giyiyordu. Okulda etek giymek yasak. E, Neden bilmiyorum ama işte bütün itirazlara rağmen o şekilde seneyi bitirdi bu arada. Artık kimse ona dokunmuyor. Neyse. Yani tesettüre uygun giymesi okey, hoş falan ama hani müdürler falan müdür yardımcıları kabul etmiyordu o yüzden. Bilmiyorum. Neyse o kız okula gelmiş işte. Ne hikmetse de bizim sınıf. Bütün belalar da o zamanlar bizim sınıfta Allah'ım. Kız gelmiş, girmiş. Arkadaşlarım onunla tanışmak istemişler tabii ki. Böyle samimi davranmışlar, yeni geldi falan diye. Kız bunlara çok fazla soğuk yapmış. İşte soğuk cevap vermiş ve günün yarısından sonra daha ilk geldiği gün okula. Yarısından sonra ben gitmek istiyorum deyip ayrılmış. Bu arada arkadaşlarım hala her şeyden habersizler, tamam mı? Ertesi gün de okula gitmedim bu arada. 2 güne yayıyoruz bu olayı. Neyse. O gün arkadaşlarım işte ne olduğunu falan anlamamışlar. Çünkü kız iyi gibiymiş falan yani. Sonradan bir şey mi oldu falan olmuşlar. Kızla da zaten numarasını falan alamamışlar sınıf. O gün zaten çok şey olduğu için numarasını falan alıp sınıf grubuna ekleyememişler. Kimse de iletişim kuramamış kızla. Neyse ondan sonra işte bu kız gitmiş eve. Ailesine anlattığı şeyleri ben size anlatacağım. Çünkü dediğim gibi konunun muhatabıyla konuştum sonradan. Ben yoktum, bana bir karşı kalp falan almış herhalde. Gitmiş ailesine demiş ki beni okulda tehdit ediyorlar. Beni bir şöyle bir alet vardır ya evde yemek yapmak için kullanırız. Onunla çıkışta bekliyorlar falan demiş. Kanka çıkış. Neyse bizim sınıfta da şöyle bir olay var bu arada. Şimdi kızı da çok yargılamıyorum. Neden? Çünkü bizim sınıf da biraz garip bir sınıf. Böyle biz derslerde kız lisesiyiz ya biraz böyle rahat oluyoruz işte. Laf atma falan oluyor ama böyle şakasına, tamam mı? Mesela dersteyiz bir şeylere cevap vereceğiz, soru falan soruyor. Böyle meslek lisedeyim o zamanlar. İşte hoca soru soruyor falan, biz de biri eğer elini kaldırmadan direkt cevap verirse direkt sırasını çalmış olduğu için işte böyle bir şaka var. Çıkışa gel. Ama şimdi sınıfta zaten 20 kişi falanız, anladın mı? Hepimiz bu şakayı bildiği için kimse böyle üstüne alınmıyor. O gün de bizim sınıf bunu yapmaya alışkın olduğu için kız oradayken ders işlenirken bir şeye cevap vermiş. Çünkü kızın bölümü bizimkiyle aynıydı ama başka bir okuldaymış. Bizim okula gelmişti. Neyse bir soruya cevap vermiş. Hatta birkaç soruya üst üste cevap vermiş. Benim arkadaşlarım, hatta sınıf arkadaşlarım böyle bir şaka olduğundan ağızlarından kaçmış. Hani ilk o an düşünememişler bunu yanlış anlayacağını ve arkadaşlarım gülerek söylediklerini söylüyorlar. Hani o şekilde ciddi bir şekilde değil. Gülerek söylediklerini söylüyorlar. Kıza bu çık şeker falan demişler, tamam mı? Ama böyle gülerek dalga geçerek kendi aralarında. Kız da tabii ki yeni böyle bir şaka olduğunu bilmiyor ya da geldiği yerden nasıl yürüyor işler bilmiyoruz. Bu olayı yanlış anlıyor. O tabii bir olayı yanlış anlayınca eve gidiyor direkt. Ailesiyle konuşuyor. Korkmuş yani öğle arasından sonra kız gitmiş. Çıkışa kalmamasının sebebi meğersem buymuş. Ertesi gün okula geliyorlar ailesiyle birlikte. Müdür yardımcısıyla konuşuyorlar. Müdür yardımcısı da geliyor sınıfa ve benim arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarımı azarlıyor. Azarlamak konusu da şu. Siz bir öğrenciyi açık bir şekilde, hepiniz bu arada, bir kişi demiyor bunu. Hani dedim ya, arkadaşlar kendi aralarında dalga geçerek söylemişler. O da herhalde tanımadığından bilmiyorum böyle bütün sınıfı ihbar etmiş. O tabii böyle bütün sınıfı ihbar edince, ihbar etmek de denmez herhalde, şikayet edince geliyor müdür yardımcısı benim bütün sınıf arkadaşlarıma disiplinli giziniz. Böyle azarlıyor falan filan, tamam mı? Sonra benim arkadaşlarım tabii ki çok bileniyorlar bu kıza. Hani onu böyle azarladığı için gidiyorlar falan, konuşmak istiyorlar. Hani ama ne kadar bilenseler de şimdi önceki günden tecrübeli olduklarından kızın yanına gidip sessiz sakin bir şekilde konuşmak istiyor. Ama kız bunları yanına yaklaştırmıyor. Her teneffüs gidiyor müdür yardımcısının önündeki odada. Oda demeyelim de müdür yardımcısı var koridorun sonunda. Önünde de nöbetçi öğrenci için masa, yanında da böyle ikili koltuk var. Neyse her teneffüs gidip o koltukta oturuyor müdür yardımcısının kapısının önünde ve bir şey olduğu zaman hemen müdür yardımcısının odasına girmekle tehdit ediyor, tamam mı? Ama konuşmaya asla izin vermiyor. Arkadaşlarım merhaba selam falan demesine rağmen hani basit konuşmalara bile izin vermiyor. Yanına kimseyi yaklaştırtmıyor. Sonra işte ertesi güne kadar böyle değişik yaklaşmaya çalışıyorlar falan filan. Kız bu arada yine öğle arasından sonra gidiyor. Öğle arasından sonra yine gidiyor ve çıkışa kalmıyor. Ertesi gün ben okula geliyorum. Yani 2 günün sonunda gelebilmişim herhalde. Geliyorum, arkadaşlarım hemen bu arada işte o gün zaten her gün lise zamanı okula gittiğiniz için böyle şeyler arayıp telefonda konuşulmuyordu. Genelde ertesi gün okula gelince anlatılırdı.
Neyse ben ertesi gün okula geliyorum. Böyle herkes yanıma geliyor falan filan. Ne oldu kanka biliyor musun falan filan yapıyorlar. Ben de ne oldu ya, böyle ne olmuş olabilir bu şekilde herkesi tedirgin edecek falan. İşte bana olayı anlatıyorlar. İşte onların klasik şekilde bütün sınıfın yaptığı şakayı yaptığını ama kızın yanlış anladığını, sonra gidip ailesine şikayet ettiğini, ondan sonra müdür yardımcısı falan derken olayın büyüdüğünü söylüyorlar. Ben de dedim ki tabii ki kızla konuştunuz mu, yani bunun bizim sınıfça bir şakamız olduğunu, hani öyle bir şey olmadığını, korkmasına gerek olmadığını söylediniz mi dedim. Ama çünkü dediğim gibi biz bunu bütün sınıfça yapıyoruz. Hani 3-5 kişi değil, 3-5 kişilik arkadaş grupları değil. Gerçekten bunu sınıfça yapıyoruz ve bu bizim sınıfça dalgamız. Her sınıfın kendine özel bir dalgası vardır ya, öyle bir şey. Neyse hani dedim ki bizim böyle bir sınıfça böyle bir dalgamız olduğundan bahsediyor musunuz dedim. Hani bahsettiniz mi, pardon. Bahsettiniz mi dedim. Onlar da dediler ki konuşmaya çalıştık işte, yanına yaklaştırmıyor falan filan falan filan. Neyse bu kız tabii ki 2 gündür benim olmadığımı, benim onların arasında olmadığımı fark edecek ki o kız o gün geç geldi. Biz bunu sabah konuşuyoruz. Daha okul başlamadan. Neyse biz bunu konuştuk falan. Ondan sonra ben kızın yanına gidiyorum tabii ki. Kız beni tanımıyor. Dedim ki selam, ne haber dedim. Tanışabilir miyiz? Gayet hani yeni gelen bir insanla nasıl sosyalleşmeye çalışırsanız o şekilde kızla iletişim kuruyorum. Bu arada kızın ismini vermeyeceğim. Kızın ismi şey olsun. Ne olsun? Fatma olsun. Neyse Fatma ile konuşuyoruz falan. İşte dedim ki bütün okulda şöyle şöyle bir olay dolaşıyor. Hani haberin var mı? Senin hakkında öyle öyle şeyler dolaşıyor. Kız da işte haberim var falan filan dedi. Ben de dedim ki ne oldu yani, gerçekten böyle bir şey oldu mu olmadı mı? Hani neden böyle bir şey söyledin falan diyorum. O da bana olayı gayet klasik bir şekilde anlattı. Dedi ki işte sınıfa geldim, oturdum, daha kimseyi tanımıyorum, kimseyle tanışmıyorum. Ve böyle böyle bir dersteyim, işte ben de aynı bölümden olduğum için konuları biz daha öndeydik. Ben de cevap vermek istedim falan diyor. Kız işte sorulara cevap vermiş. Dediğim gibi bizim de sınıfça böyle bir şakamız olduğundan kıza şaka yapmışlar. Hadi ağızlarından kaçmışlar, bilerek de olmamış bu arada. Sonra zaten sınıfça buna alışık oldukları için biraz üstüne gitmişler. Ondan sonra kız böyle olduğunu ve çok korktuğunu, gerçekten böyle bir şey yapacaklarını düşündüğünü ve o yüzden öğle arasından sonra eve gittiğini söyledi. Ben de zaten hani o sınıftan olduğunu bilmiyor ya. O şekilde konuşuyorum. Diyorum ki aa gerçekten mi falan filan, nasıl olur? İşte gerçekten böyle mi yaptılar falan diyorum. O da evet diyor. Ertesi günü anlatıyor. Diyor ki işte ertesi günde geldim, işte müdür yardımcısıyla konuştuk falan filan, inkar ediyorlar falan. Ben de sonra dedim ki ben aslında o sınıftanım. Hani kızla teneffüste konuşuyorduk, daha okul başlamamış, o da gelmişti. Ben de dedim ki ben aslında o sınıftanım ve hani o kızlar benim gerçekten arkadaşlarım. Ve hani gerçekten korkmanı gerektirecek böyle bir olay yok dedim. O kızlar hani bunu bilinçli bir şekilde yapmadılar dedim ve bizim böyle bir şakamız var. Biz kimseyle daha önce, hani müdür yardımcısıyla da konuşabilirsin istersen. Müdürle de eğer için rahat edecekse konuşabilirsin dedim. Daha önce hiçbirimizin böyle kavga olayı yaşanmadı dedim. Hani bu seni ne kadar rahatlatır bilmiyorum ama konuşup öğrenebilirsin istersen dedim. Ve dedim ki hani benim arkadaşlarımla biz kendi aramızda sınıfça böyle bir şey yaptığımız için o an sana da yapmak istemişler ve hani senin bunu yanlış anlayacağını düşünememişler dedim. Sonra seninle hatta konuşmaya çalışmışlar ama izin vermemişsin dedim. Evet, o da aynı şekilde söylediğini kabul etti. Yani evet geldiler yanıma, konuşmak istediler ama ben onlardan korktuğum için onların yanına gelmesine izin vermedim dedi. Kaydını falan aldırmak istiyormuş ve kızın hani böyle bir yalan atmasındaki sebeplerden biri de şeymiş. Okulu beğenmemiş ve hani öğrencilerle de falan direkt ilk günden böyle bir şey olunca okuldan kaydını aldırmak istemiş ve olan olayları birazcık hani o yemek yapmada kullandığımız bir alet. Neyse öyle bir şeyleri kendi kafasından kapmış. Yani benim arkadaşım öyle bir şey iddia etmemişler. Kendi kafasından uydurarak böyle şeyler söylemiş. Ondan sonra da tabii ki arkadaşlarım bunu şey yapınca o da büyütmüş olayı ve ailesinden kaydını almalarını istemiş. Neyse komik değil bu arada ama gülesim geliyor çünkü o an gerçekten çok korkunçtu. Ben niye disipline gitmedim çünkü yırttım yani. Arkadaşlarım da sonradan zaten o şeyinden kaydından falan filan sildiler bu tarz şeyleri. Çünkü hani arkadaşlarımın bir suçu yok burada. Kız da gitti işte müdür yardımcısıyla konuştu, itiraf etti. Hani ben gidip aracı bir şekilde konuştum, hani içini rahatlattım ya. Kız da gitmiş müdür yardımcısıyla konuşmuş, işte hocam böyle de böyle, böyle de böyle, ben biraz yanlış anlamışım, geldiler biz benimle konuştular. Biz kendi aramızda anlaştık demiş. Müdür yardımcısı da tabii ki bizim daha önceden hiç disiplinimiz olmadı. Bizim demeyeyim de işte bizimle olarak söylüyorum. Kötü bir şey olmadığı için arkadaşlarımın disiplinini şey yapmışlar. Yok saymış ya da işlememiş mi? Öyle bir şey yani. Neyse böyle olduktan sonra o kızla geldiler. Arkadaşlarım konuştular, hallettiler. Hatta sonradan gerçekten çok iyi arkadaşlar olduk. Kendisi de aslında çok tatlı, çok iyi bir insanmış. Ama dediğim gibi biz ilk başta böyle birbirimize yanlış anlaşılacak şeylerde bulunduğumuz için birbirimizi yanlış anlamışız. Ondan dolayı da böyle birazcık kötü bir anı mı desek, sonu iyi biten bir anı mı desek, böyle şeyler yaşanmış. Neyse. Dediğim gibi sonradan biz olayı tatlıya aldık. Hatta kendisiyle arkadaş olduk çok yakın. Şu an hala takipleşiyoruz bu arada. Hepimiz. Böyle bir iki kişi değil gerçekten, kızla şu an hepimiz takipleşiyoruz. Hepimiz arkadaşız. Ya ara sıra da bir araya geldiğimiz oluyor. Bu şekilde bir anıydı. Yani şimdi anlaşılmayı çözmek gerekir ve dediğim gibi daha tanışmadığınız ve daha sizin kim olduğunuzu, nasıl insanlar olduğunuzu bilmeyen insanlara karşı bu tarz şeylerde davranırken biraz daha hassas olmak gerekebiliyor. Neden daha hassas olmak gerekebiliyor? Dediğim gibi bu tarz olaylar yaşanmasın diye. Şimdi hani biz birbirimizi tanıyoruz. Ama kız bizi tanımıyor, bir saniye. Şimdi biz birbirimizi tanıyoruz. Ama kız bizi tanımıyor.
Kız bizi tanımadığı için tabii ki bizim hakkımızda düşündüğü şeylerde çok haksız sayılmaz. Biz kısa söylediğimiz şey de çok masum bir şey değil. Kız da bunu yanlış anlayınca tabii ki normal olarak korkmuş. Siz de dediğim gibi yeni tanıştığınız insanların ne tepki vereceğini bilemeyebilirsiniz. Veya yeni tanıştığınız insanların nasıl birileri, nasıl insanlar olduğunu, olayı kendi şeylerinde nasıl anlayacaklarını bilemezsiniz. O yüzden biraz daha dikkatli olmanız gerekebiliyor. Bu arada makyajım bu şekilde oldu. Maskara sürmeyeceğim çünkü çıkarmaya çok üşeniyorum ve işe gidiyorum. Gerek yok bence. Bu şekilde böyle komik, eğlenceli, biraz korkunç bir olaydı. Ben de bu şekilde disiplin almaktan yırtmıştım. Sonradan arkadaşlarım da yırttı evet ama dediğim gibi böyle bir anıydı. Siz de okula gitmediğinizde kaçırdığınız bu tarz şeyler oluyor mu? Ve okula konuşmacı gelmesi, okula oyuncu gelmesi, şarkıcı gelmesi bizim geliyordu bu arada. Bu tarz veya gezi, bu tarz şeyler oluyor mu sizde okula gitmediğinizde? Varsa yorumlarda benimle paylaşabilir misiniz? Çünkü okumak gerçekten çok keyifli oluyor ve yaptığınız yorumların hepsini teker teker okuyor ve cevap veriyorum. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni atmayı ve videoların devamını görmek isterseniz de abone olmayı unutmayın.